Merhaba arkadaşlar. Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın masalı Kralın Yeni Giysileri. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede bir kral yaşarmış. Ülkesindeki tüm halk tarafından sevilen bir kralmış. Ama bu kralımız biraz kendine çok düşkünmüş. Biraz şımarık, biraz küstah ve aynı zamanda kendi zevklerini sadece düşünen bir kralmış. Bu kral halkıyla ilgilenmezmiş. Bu kral devletle ilgilenmezmiş. Orduyla ilgilenmezmiş. Mali işlerle, dış güçleriyle ilgilenmeyen bir kralmış. Sadece kendiyle ilgilenirmiş. Ve bu kralın en zayıf noktası da neymiş diye sorarsanız, bu kral yeni kıyafetler diktirmekten ve satın almaktan çok ama çok zevk alırmış. En sevdiği şey durmadan kıyafet diktirmekmiş. Kıyafet diktirilmiş terziler emrine amadeymiş. Her gün yeni kıyafetler getirirlermiş ona. Yeni kıyafetlerini alırmış, aynanın karşısına geçermiş, bir güzel bakarmış. Her gün ama her gün yeni terziler gidip gelirmiş. Neyse günlerden bir gün yine böyle aynanın karşısına geçmiş, hemen tacını çıkarmış çünkü yeni kıyafetleri gelmiş. Hemen heyecanla yeni kıyafetlerini giymeye çalışmış. Kralın her odasında bir tane aynası varmış, biliyor musunuz? Her aynadan aynaya gezip böyle yeni aldığı kıyafetleri aynada bakarmış. Bu da kralın en son gelen yeni ceketiymiş. Günlerden bir gün çocuklar, ne olmuş? Kral yine böyle etrafta geziniyormuş. Yeni kıyafetiyle hava atıyor herkese. Ve bu arada bütün halk bu kralın bu halini biliyor. Tamam mı? Yani herkes kralın işte kıyafetleri olan ilgisini ve önemini çok iyi bildiği için böyle halk arasında bu konuşulan bir şeymiş. Tabii tek halk değil, ülkeler arası konuşulmaya başlanan bir şey haline gelmiş. Ve bu arada ülkeye yeni gelen 2 tane dolandırıcı bundan kâr edebiliriz, para kazanabiliriz diyerek de ne yapmış? Tabii ki kendilerini terzi olarak tanıtıp halka kendilerinin reklamını yapmaya başlamış. Niye yapıyor bunu? Çünkü bir şekilde bizim kralın kulağına gidecek ve kral da onları saraya davet edip onlara kıyafet yaptıracak. Neyse işte kral tabii ki bunu duymaz mı? Tabii ki duyuyor ve diyor ki kim bu? İşte dünyanın en ünlü 2 tane şeycisi varmış, terzisi varmış. Bana bu 2 tane terziyi getirin. Ülkeme gelmişler. Ben onları görmek istiyorum. Onlarla tanışmak istiyorum deyince hemen onlara haber yollatmışlar. Bu haberin gelmesini dört gözle bekledikleri için, tamam mı? Hemen saraya doğru yola çıkmışlar ve kralın karşısına çıkmışlar. Kral tabii böyle oturuyor bir tahta ve işte hemen içeri girmişler. Efendim, saygıdeğer kralım, bizi çağırtmışsınız. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Demiş bir tanesi. Tamam mı? Demiş ki kral, duyduğum kadarıyla siz çok güzel kıyafet dikiyormuşsunuz. Ben de bu kıyafetlerden istiyorum. Bana da dikmenizi istiyorum deyince bizimkiler demiş ki tabii kralım, yeter ki siz isteyin. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Biz dünyadaki bütün krallara, kraliçelere kıyafet diktik. Ve biz çok ünlüyüz, yaptığımız kumaşlar inanılmaz pahalı. Para mı? Para hiçbir şey değil demiş tabii ki kral. Paradan sen haber ver, altınlar, kumaşlar, altın sırmalar ne istiyorsanız hemen size sağlarım. Yeter ki bana çok güzel bir kıyafet dikin. Tabii bizim 2 tane dolandırıcı bunu bir fırsat bilip hemen krala özel bir oda istediklerini söylüyorlar ve onları odaya indiriyorlar. İstedikleri tüm kıyafetlerle birlikte. Bizimkiler odaya iniyor ve başlıyorlar çalışmaya. Çalışmaya derken ne yapıyorlar tabii ki? İşte, özel kumaşlar istiyorlar çocuklar. İnanılmaz kumaşlar istiyorlar. Böyle ipekler, satenler, inciler falan, altın böyle, makaralar istiyorlar. İşte böyle inciler geliyor, işte böyle taşlar geliyor, böyle bakın şöyle şöyle taşlar falan geliyor, tamam mı? İşte her türlü kumaşlar geliyor. Muhteşem şeyler, böyle satenler, ipekler, pahalı altın sırmalar falan böyle. Bizimkiler oturuyorlar, başlıyorlar dikmeye. Nasıl dikiyorlar? Onların böyle bir tane makinesi var, tamam
mı? Ve başlıyorlar dikmeye. Dikiyorlar, dikiyorlar, dikiyorlar. Harıl harıl çalışıyorlar. Tabii bu arada kral adamlarına diyor ki arada gidin bakın nasıl bir şey dikiyor bu adamlar, tamam mı? Bizim adamlar dikiyorlar ama dikiyorlar derken ellerinde hiç kumaş yok. Aldıkları bütün bu ipekleri, satenleri, altınları falan çantanın içine atıyorlar. Tamam mı? Bizimkiler de anlam veremiyor. Böyle boş, mesela boş makası böyle kesiyorlar. Yani ortada kumaş yok, iplik yok, hiçbir şey yok. Böyle bizim kralın adamları arada geliyor, bakıyor, tamam mı? Hiçbir şey anlamıyor. Böyle harıl harıl çalışan iki adam görüyor. Sonra krala haber veriyorlar. Neyse günlerden bir gün bizim kral diyor ki en yakın yaverine, diyor ki hemen diyor git bakayım bak ne yapıyor bunlar. Kaç gündür çalışıyorlar gizli gizli, hiçbir şey görmedim. Gerçekten çok güzel bir kıyafet mi yapıyorlar acaba bana? Neyse çocuklar, bizim vezir oraya gidiyor, tamam mı? Bu arada bu şeyin ne özelliği var onu da size paylaşayım. Bizim bu iki tane dolandırıcı sözde terzi olanlar kralı demişler ki bu özel bir kıyafet. Çok ince, çok şeffaf, böyle çok hafif, inanılmaz dokusu olan bir kıyafet ve bunun özelliği şu: bunu sadece kim görebilir biliyor musunuz? Akıllı olanlar. Yani akıllı olanlar ve hak edenler, olduğu yeri hak edenler bu kıyafeti görebilir. Kıyafet özelliği bu. Yani eğer sen bu kıyafeti göremiyorsan demek ki ya akıllı değilsin ya da şu anda bulunduğun pozisyonda doğru yerde değilsin, buna layık değilsin. Hemen bizim vezir gidiyor, tamam mı? Ve içeri giriyor, işte kapıyı çalıyor, içeri giriyor. Bunlar harıl harıl arada çalışıyorlar, tamam mı? Neyse çocuklar bunları görüyor, bakıyor onlara. Bunlar bir şeyler yapıyorlar ama Allah Allah, ne yapıyor bunlar? Bomboş, böyle ellerinde makas var. Sadece böyle makasla yapıyorlar. Ellerinde kumaş yok, ellerinde iplik yok, ellerinde hiçbir şey yok. Sadece boş boş böyle dikiş yapıyorlar ama anlamıyorum diyor. Neyse bizim dolandırıcılardan bir tanesi dönüyor, diyor ki terzi, nasıl, beğendiniz mi kumaşımı, nasıl, harika değil mi falan diyor. Bizimkisi böyle kalıyor, şimdi biliyor ki eğer bu kumaşı ya da bu kıyafeti görmeyenler akıllı olarak sayılmayacak. Aa diyor, şimdi ben bunu görmemezlikten böyle gelirsem o zaman hala akıllı olduğum anlaşılır. Hani kral beni yaverlikten almaz ama ya, ama hiçbir şey görmüyorum. Ne demem gerek? Tamam, o zaman ben de çok güzel diyeceğim. Aa süper, harika bir kumaş, inanılmaz. Ve ben böyle bir şey görmedim. Hemen kralıma gidiyorum ve söylüyorum demiş ve oradan uzaklarmış. Hemen kralın oraya gitmiş. Kral demiş ki ne oldu? Söyle yaverim, nasıl? Sayın kralım, ben böyle bir kumaş görmedim hayatımda. İnanılmaz, böyle görünmez gibi hafif, öyle şeffaf, harika bir şey. Kralım, gerçekten çok iyi bir seçim yapmışsınız, muhteşem olacaksınız diyor. Kral tabii ki böbürleniyor. Ah diyor, ben hani gelecek hafta bir yürüyüş yapacağım ya, o zaman orada bunu giyerim ama meraktan da çatlıyorum. Ama açıkçası diyor kendi kendine kral, ben de çok merak ediyorum ama çok da aşağı inmek istemiyorum. Ya ben de o konuma düşersem diye düşünüyor ve tedirgin oluyor. Ama tabii ki arada günler geçiyor. Günler geçiyor, haftalar geçiyor. Bunlar hala harıl harıl şey yapıyorlar. Böyle dikiş yapıyorlar. İşte çalışıyorlar ama gece gündüz çocuklar, herkes böyle ne diktiklerini anlamıyor. Bomboş böyle hiçbir şey yapmadan ilerliyorlar. Neyse, aradan biraz daha vakit geçiyor, tamam mı? Ve günlerden bir gün kral böyle artık merakını yeniliyor. Ay acaba bunlar ne dikiyor, ne dikiyor, ne dikiyor şeklinde çıldıracak. Ve diyor ki acaba diyor tekrar aşağı insem mi, bir baksam mı? Yani hani adamlarımı gönderdim, güvendiğim adamlardı ama ben de kendi gözümle görsem derken yaverini alıyor yanına ve tamam mı aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Tamam mı? Bizimkileri görecek orada ve işte bizim terzilerin yanına geliyor. Terzinin yanına geldiğinde bir bakıyor bunlar yine harıl harıl çalışıyorlar. Böyle dikiş makinesinde işte makas falan. Acayip bir yoğunluk var orada. Neyse çocuklar, bizimkisi böyle yapıyor. Sonra bizimkisi geliyor. Tamam mı? Oo diyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kralım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Hoş geldiniz. İşte bakın, kral böyle bir bakıyor etrafa. Bakıyor. Arada hiçbir şey görmüyor çocuklar.
Nasıl? Bakın diyor, kumaşı tutuyor üstüne böyle getiriyor, sanki kumaş varmış gibi elinde. Bakın işte bu burası, işte bu pelerininiz, bu şapkanız, bu da işte üstünüzdeki gömleğinizin içi, bu da pantolonunuz. Beğendiniz mi kralım? Nasıl, tam krallara layık, en iyi ülkenin en iyi kralına layık diyor. Kral, çocuklar böyle şaşkınlık içinde kalıyor çünkü ortada hiçbir şey yok. Kıyafet falan yok ama bir şey demiyor. Yanında yaveri var. Yaveri görmüş. O mu görmeyecek? Hem bir de ne vardı? Bu kumaşı ya da bu kıyafeti görenler akıllı insanlar. Görmeyenlerde sorun var deyince böyle bir düşünüyor. Ne yapsın? Hiçbir şey görmediği halde diyor ki evet, evet, süper. Ben bunu istiyorum. Ne zaman bitecek? Harika bir kumaş, harika bir doku. Pelerine de bayıldım. Ne zaman bitecek? 2 gün içinde bitirecek sevgili kralım. Siz de isterseniz bunu şölende giyersiniz. Halkın önüne ilk defa böyle güzel bir kıyafetle çıkacaksınız. Bizimkisi nasıl heyecanlanır, çocuklar nasıl heyecanlanır anlatamam. Hemen geri döner ve nasıl mutlu, nasıl mutlu. Allah, en güzel kıyafeti ben giyeceğim falan. Günler geçer ve bir gün gelir bizim 2 tane terzi, gelir onun odasına ve der ki ona, yine başka bir odadadır bu sefer. Bu sefer de farklı aynanın olduğu odada. Efendim buyurun, size diyor, size getirdik, işte buyurun peleriniz, işte buyurun pantolonunuz, buyurun gömleğiniz, buyurun işte ceketiniz, işte çok güzel. Ya giydirmenize yardım edeyim mi? Tabii et der ama arada şaşkınlık içinde, bugün de düşünebiliyor musunuz, çıkacak ve halkın içine karışacak. Lütfen soyunun der. Soyunun, Allah, bir düşünüyor, soyunun derken başlıyor soyunmaya çocuklar. Soyunuyor, böyle soyunuyor. İşte kralımız soyunuyor, soyunuyor derken tamam mı? İşte ama diyor her şeyinizi çıkarın. Gerçekten mi diyor? Evet diyor, gömleğinizi de çıkarın diyor. Bizimkisi tamam mı, ne yapacağını şaşırıyor tabii ki, Allah diyor. Ama diyor herkes nasıl diyor, iyi duruyorum değil mi? Evet diyor kralım, yaverler. Peki diyor, üstümü de çıkarayım diyor çocuklar. Neyse bizimkisi hemen gömleğini de çıkarıyor ve kalıyor atletle. Tamam mı? Atletle, altında da iç çamaşırı var. Neyse böyle kalıyor. Peki diyor, hadi artık giydirin beni diyor. Bizimkiler hemen başlıyorlar onu giydirmeye. İşte kralım önce gömleğinizi giydirin diyor. Giyiyor. Tamam mı? Bakıyor aynada. Gördü, hiçbir şey yok. Şimdi diyor pantolonunuzu giyelim. Lütfen bacağınızı kaldırın. Kaldırdım, tamam tamam. Şimdi diyor ceketinizi giydirelim. Oldu mu? Biraz sıkıştı ama çok iyi kralım, bravo. Evet, şimdi diyor pelerin, bakın pelerine. Bakıyor, kimse görmüyor. Yaverler de görmüyor ama kimse bir şey diyemiyor krala. Çünkü kralın gözünde hepsi düşecekler, tamam mı? Neyse çocuklar, bizim yaverler kralın arkasında sözde pelerini var. Elleri böyle tutuyorlar ve pelerini taşıyorlar. Ve bizimkisi tabii ki nereye doğru ilerliyor? En başta saraydan böyle iniyor ama çıplak. Ama kimse bir şey demiyor. Böyle bizimkiler de pelerini böyle tutuyorlar arkasından. Neyse yürüyor, yürüyor, yürüyor ve nereye çıkıyor? Dışarı. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Başlıyor böyle yürüyerek, böyle bu kırmızı halıda saraydan halkın arasına doğru gidiyor. Böyle işte bir de hava atıyor böyle. Eh, evet, evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arada nasıl biliyor musunuz? Halk tabii bunu duydu, bu elbiseyi ve bütün olayları. Kimse bir şey demiyor. Çünkü o zaman akıllı olmadıklarını düşünecek kral herkesin. O yüzden herkes kralım çok yaşa, kralım yeni kıyafetin harika, kralım çok yaşa, kralım çok yaşa falan derken çocuklar birdenbire orada küçücük böyle 6 yaşında bir çocuk saf direkt başlıyor bağırmaya. Aa, anne bak, kral çıplak, kıyafet giymeyi unutmuş diyor. Birden bir etrafta sessizlik oluyor, tamam mı? Kral böyle bir bakıyor. Aa, çıplak kral bu diyor. Bizim küçük çocuk kral böyle bir bakıyor. Böyle bakıyor etrafa, sağa sola, kimseden çıt yok derken annesi babası çocuğun başlıyor. Aa, evet, kral çıplak. Kral çıplak, kral çıplak derken herkes böyle başlıyor, alkışlar falan. Kral çıplak, kral çıplak falan şeklinde. Bizim kral nasıl biliyor musunuz? Kıpkırmızı.
Ne yapacağını bilemiyor ama hiç böyle pozunu da bozmuyor, tamam mı? Hiçbir şey olmamış gibi yürüyor, 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 yürüyor saraya kadar ve saraya giriyor tabii ki. Saraya girdiğinde tabii inanamıyor, şokta. Hemen apar topar böyle merdivenlerden çıkıyor ve odasına tabii ki gidiyor ve odasına geldiğinde ben diyor ne yaptım? İnanamıyorum. Dolandırıldım. Sözde dünyanın en iyi 2 tane terzisiymiş. Yalancılar beni nasıl oyuna getirdiler? İnanamıyorum, inanamıyorum derken tabii kral otursun ağlasın haline. Bu kadar düşüncesizce bir davranış yaparsa sonunda olacağı buydu değil mi? Peki bizim dolandırıcılara ne oluyor? Bizim dolandırıcılar tabii ki uçup gidiyorlar. Neleri alıyorlar? Bütün kralın verdiği altınları, kumaşları, ipekleri, satenleri, taşları her şeyi alıyorlar. Üstüne de kral onlara büyük bir hazine gibi bir para verdi. Onları da alıyorlar ve oradan ülkeden kaçıp gidiyorlar ve böylelikle masalın da sonuna geliyoruz. İşte bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta yeni masalda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de lütfen abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.